Merhabalar. Bugün boş bir masanın önündeyim. Peki neden? Çünkü bugün sizlere tavsiye ettiğimiz nem arttırma yöntemlerini test edeceğim. Ben de merak ediyorum hangi yöntem işe yarayacak? Fıs fıs mı? Başarısız olacağını şimdiden biliyorum. Bitkileri gruplamak mı? Altına su istasyonları koymak mı? Yoksa geniş bir kap içerisine su dolu bir kap bırakmak mı? Hangisi işe yarayacak? Hangisi nemi arttıracak? Ne kadar arttıracak? Ona bakacağız. Hadi başlayalım o zaman. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi, şu arkadaşta Mia Hanım olur, beraber iç mekan tropikal bitkilerine bakıyoruz ve edindiğimiz, öğrendiğimiz bilgileri sizlere aktarıyoruz. Her şeyden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, güzel yorumlarınızla bize destekte bulunmayı ve zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Hadi deneyimize geçelim. Evet, şu an bir adet antoryum koydum ve nem ölçme cihazım burada. Nem ölçüsüne bakıyoruz ve %61 nem, 22 derecelik bir sıcaklık söz konusu. Şimdi fıs fıs deneyini gerçekleştireceğim ve hızlı çekimi alacağım. Böylece fıs fısın sonrasında neden zararlı olduğunu sizlere açıklayacağım. Ve düşmeye de devam edip en sonunda 61'de duracak. Peki bu niye zararlı tropikal bitkiler için? Çünkü tropikal bitkiler genellikle sabit nem koşulunu severler. Siz fıs fıs yaptığınız zaman nemi çok güzel bir şekilde evet yükseltiyorsunuz. Ama burada gördüğünüz gibi saat başı ya da hava daha sıcak olsaydı eğer tabii ki daha çabuk nem düşecekti. Çünkü buharlaşma daha fazla olacaktı. Saat başı ya da 15-20 dakikada bir fıs fıs yapmadığınız sürece hiçbir işe yaramayacak. Ve ne oldu anneciğim? Gel sen de. Yaprakların üzerinde kalan su damlacıkları da bir süre sonra kuru hava olduğu için çok uzun süre kalıyorlar ve mantar, bakteriyel enfeksiyon sorunlarına sebep olabilir. Bu yüzden ne bitkilere ne de bitki etrafına fıs fıs yapmanızın hiçbir şekilde faydası yok. Bazı bitkilerde işe yaradığını söyleyen arkadaşlar oluyorlar. Evet, yapmayınca işe yaramıyor mu acaba? Bu da benim soru işaretim oluyor bu konuyla alakalı olarak ve çok fazla yapraklarda sorunlarla karşılaştım ben bu fıs fıstan kaynaklı olarak. Takipçilerime de soruyorum. İlk sorduğum soru genelde yaprakların üstünde benekleşme, mantar, bakteriyel enfeksiyon vesaire bu tarz bir şey gördüğümde ilk sorum fıs fıs yapıyor musun oluyor ve genelde de cevap evet oluyor. Yapmayın diyorum ve bir sonraki deneye geçiyoruz şimdi de. Evet, şu an nemimiz %62 gözüküyor. Elime aldığım zaman yükseliyor gerçi ama %62 ve ortam ısısı 22,5 derece. Şimdi bitkileri gruplandırmak bir işe yarıyor mu? Bitkilerle ilgili onu deneyeceğim. Kaç tane bitki getirdim buraya. Bir hep beraber koyacağım. Sonra yine hızlı çekimle izleyip sonrasında beraber yorumlayacağız. Saat geçmesine rağmen hala nem %60. Aslında şaşırdım diyebilirim ama bir yandan da çok fazla şaşırmadım. Sebebi ise şu. Ortam ısısı şu an 22 derece. 22 derecede ne kadar buharlaşma olabilir? Bu bir soru işareti. Bitkilerin bir kısmı yeni sulandı, bir kısmı daha sulamaya zamanı var. Hani
sıradan bir rutin olarak böyle yapmak istedim. Hepsini sulamış olsaydım büyük ihtimalle değişecekti. Şimdi aralarına su istasyonları koymak istiyorum. Bunun sonucunu da merak ediyorum. Ama çok fazla bir şey değiştiğini zannetmiyorum. Çünkü 22 derecede buharlaşma soru işareti. Hadi onu da deneyelim. Kabul ediyorum. Benim de sinirim bozulmaya başladı ciddi anlamda. Yani yükseltemiyoruz nemi. Şimdi alta kil bilyeli bir tepsi koymayı deneyeceğim. Bu nem yükselecek arkadaşlar. Ama onun da çok işe yarayacağını zannetmiyorum. Çünkü gene hava soğuk. Deneyelim bakalım. Başardık. Sonunda başardık. Demek ki alan geniş olduğu zaman buharlaşma daha fazla olduğu için nemi yükseltmede işe yarıyor. Bu yöntem denenebilir. Ama dediğim gibi ortamınızın ısısı daha yüksekse gene nem ölçme makinesiyle deneyerek nemin artıp artmadığını kontrol edebilirsiniz. Şimdi buraya kendine hayrı olmayan bir nem makinesi getirdim. Şu an çok fazla nem vermiyor çünkü bir senedir falan kullanmıyorum. İçini bir temizlemem gerekiyor. Normalde daha büyük bir nem makinem var ama henüz ihtiyaç duymuyorum. Çünkü evin nem seviyesi sizin de gördüğünüz gibi %60'lar civarında. Bu şekilde tepsi kullanacağınız zaman lütfen dikkat edin. İçerisine çakıl taşları, kil bilyeleri ekleyin ki saksıların alt delikleri mümkün olduğunca o suya değmesin. Yoksa kök çürümesi yaşatırsınız bitkinizde. Şu an benim burada içine koyduğum bitkiler ayrı bir kapta olduğu için sorun yaşamıyorlar. Nem makinesiyle de ilgili bilgi vermek istiyorum. Nem makinesinin çalışma sistemi buharı yukarıya verir ve sonrasında bu buhar yer çekimiyle işte havadaki sirkülasyonun olmamasından kaynaklı olarak aşağıya doğru iner. Eğer siz işte bu şekilde kullanırsanız nem makinesini bitkilerden aşağıda kullanırsanız çok fazla işe yaramayacaktır. Olabildiğince bitkilerinizden yukarıda bir seviyede olsun ki nem aşağıya indiğinde bitki seviyesine doğru gelsin. Bir de nemin hiçbir şekilde yapraklara direkt olarak gelmesine izin vermeyin. Bu da aynı şekilde spreylemedeki gibi yaprakların ıslak kalmasına ve bakteriyel enfeksiyonlara bir davetiye çıkaracaktır. Mümkün olduğunca evi havalandırmaya, hava akımı oluşturmaya, yani mini bir fanla bu nemi dağıtmaya, yapraklardaki o ıslaklığın olmasını engellemeye çalışın. Bir de aynı zamanda eğer evinizin nemi ciddi anlamda bitkilerinize sıkıntı yaratmıyorsa bu tepsi yöntemi haricinde nem makinesi vesaire çalıştırmanıza çok gerek yok. Ben önceki videolarımda da söyledim. Benim evin nemi minimum %40'a inmesine izin veriyorum. 35'e olduğunda bunu 40'a çıkarabilmek için nem makinesi açıyorum. Ama onun dışında %40 olan evimi benim %70 neme çıkarmam çok zor. Hem zor hem de bitkiler için stres kaynağı. Ben bunu %70'e çıkardıysam eğer %70'te tutuyor olmam gerekiyor her daim. Bunu da başaramayacağıma göre, 7/24 nem makinesini açık bırakamayacağıma göre o zaman %40'ta kalması benim için ideal bir ölçü olarak belirliyorum. Bitkilerimin de sorun yaşamadığını biliyorum %40 civarında. O zaman niye %70'e çıkarayım? Her dakika nem seviyesini oynatacağınıza bırakın bitkilerin mutlu olduğu seviyede tutmaya çalışın. Evet, başarılı bir deney oldu bence. Yani ben de öğrendim. Sizlerle beraber siz ne düşünüyorsunuz? Başka bir deney fikriniz falan varsa bunları da yorumlarda lütfen belirtin diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar. Bay bay.